Vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının start verdiyi Art Circle, dünya rəssamlarını gəlin birgə tanıdaq layihəsinin bugünkü qonağı Türkiyə Cumhuriyyətindən Turqay Sarıdır. Gəlin Turqay bəyi sizinlə birgə tanıdaq. Hoş gördük Turqay bəy. Kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. Öncelikle bu güzel proje için tebrik ediyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum beni de dahil ettiğiniz için. Çok sağ olun. Ben ismim Turgay Sarı. Erzurum doğumluyum. Türkiye'nin doğusundan, yani Azerbaycan'a yakın, daha yakın Erzurum doğumluyum. Güzel Sanatlar, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır sanat eğitimcisiyim. Sanat yapıyorum. Şu an halihazırda Bilim Sanat Merkezi var Yalova'da, Türkiye'nin batısında. Yalova'da sanat eğitimcisiyim. Yıllardır, yaklaşık 30 yıldır resim üzerine çalışıyorum. Sanat üzerine çalışıyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Gerçekten öyle. Binlerce öğrencim var. Aynı zamanda benim kendi şahsi çalışmalarım Türkiye'nin çok yerinde insana ulaştı. Yurt dışında yaklaşık 24 ülkeye göndermişim çalışmalarımı. Sizden önceki günlerde siz böyle soracağınızı düşündüğüm için ben özellikle araştırdım. 24 ülkeye göndermişim. Resim göndermişim sanatseverlere. Ülke içerisinde zaten belli bir tanınırımız var ya da alıcılarımız var sağ olsunlar. Bu şekilde devam ediyor hayat. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, sizce bir sanatçının asıl misyonu nedir? Şimdi ben yıllardır dediğim gibi sanatın içerisindeyim, sanat yapıyorum. Bir sanatçının misyonu yenilemektir, geliştirmektir, güzelleştirmektir dünyayı. Şimdi bildiğimiz sanat terimi vardır. Hani sanat nedir diye sorulduğunda ilk söylenen işte duyguların, düşüncelerin, işte hayallerin, birikimlerin dışa vurumu diye genelde sanat söylenir işte yazılı kaynaklarda. Ama ben şöyle diyorum, sanatçının misyonu dünyayı güzelleştirmektir. İnsanlara güzellikleri vermektir. Yapacağı ürünle, yapacağı eserle insanlara ufuk açmaktır. Bir kapı açmaktır. Onlara güzel bakmayı, güzel görmeyi, güzel düşünmeyi hissettirmeye, vurgulamaya çalışmasıdır. Sanat bence budur. Yenilemek, güzelleştirmek. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, yaratıcı insanlar duyarlıdır. Olumlu olaylardan ve güzelliklerden ilham alarak yeni eserler üzerinde çalışırlar. Çevrenizdeki olumlu ya da olumsuz olaylar genelde sizin sanatınızı nasıl etkiler? Çok çok büyük etkiliyor. Şöyle ki bir sanatçı, yani ben kendimden yola çıkarak hareket edeyim. Olumsuz bir durumda, yani psikolojinin, ressamın, sanatçının psikolojisinin iyi olmadığı anlarda kesinlikle üretimde sıkıntı yaşanıyor. Yani yapacağımız resimlerde kesinlikle bozukluk oluyor. Sanatçının moralinin yerinde olması gerekiyor. Dış dünyadaki olaylar, örneğin şu andaki Ukrayna Rusya savaşı, inanın ki bizi de etkiliyor. Mesela Azerbaycan'ın bir önceki şeyinde müthiş derecede biz taraftık, Azerbaycan tarafıydık. İçimiz, gönlümüz, kafamız hep oradaydı. Hele ki etrafımızdaki olumsuz olaylar bizi müthiş derecede etkiliyor ve etkileyecektir de. Ben eminim bütün sanatçıları etkiliyordur. Daha doğrusu bütün insanları etkiliyordur. Belki bir tık daha biz fazla etkileniyor olabiliriz ama etrafımızdaki her türlü olumsuzluk bizi etkiliyor inanın. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, toprak, deniz ve gökyüzü. Bu üç kavram sizin için nasıl bir anlam taşıyor? Yaşamın başlıca elemanları. Onlar olmadan hayatta belki de olamayız. En önemlisi benim için toprak. Zaten resimlerimde ben toprak kokusu işliyorum. İzleyicime, sanat izleyicisine toprak kokusunu baktıklarında hissetmelerini sağlamaya çalışıyorum. Ama tabii ki deniz, yaşam, toprak, hayat, işte gökyüzü,
apayrı, ufuk, sonsuz, erişilmez bir ne diyeyim bakış açısı. Turgay Bey, sizce tuval üzerindeki tasvirler sanatçının iç dünyasını mı yoksa dünya görüşünü yansıtıyor? Bence dünya görüşünü yansıtıyor. İç dünyasından, tabii iç dünyasından kopmadan sanatçı bir şey yapamaz. İç dünyasından gelmeden bir şey yapamaz. Ama tümüyle dünya görüşü ben diyebilirim. Yapılan eserlerde, en azından benim kişilerde öyle. Benim dünya görüşümü yansıtıyor. Ben toprağı seviyorum, doğayı seviyorum, tabiatı seviyorum, insanı seviyorum. Oradaki doğanın olduğu şekliyle o güzel, çok estetik, şahane görüntüsünü tam olarak veremeyebilirim ama ben kendi içimden koptuğu şekilde doğayı resmetmeye, anlatmaya çalışıyorum. Turgay Bey, çalışmalarınızda akıcılık, uyum ve ritim büyük bir ustalıkla aktarılmakta. Tablolardaki bu tamamlayıcı özelliklerin dengesizliğinin sonucu sizce ne olabilir? Yine birikim. Yani benim tablolarımda sürekli sizin söylediğinizi çok teşekkür ederim. İyi tespit yapmışsınız. Bu sanat eleştirmenleri falan da sürekli söylüyor. Bu zaman içerisinde tecrübeyle oluşan bence bir durum. Bütün sanatçılarda da o vardır. Yani sanatçıların işte öğrenme, gelişme ya da ustalık zamanları vardır. Ben de 30 yıldır bu işin içindeyim. Sanki birazcık daha böyle artık ustalaştığım gibi kendimi hissediyorum. Renkler benim için çok önemli. Espaslar çok önemli. Ufuk çok önemli bende. Benim resimlerimde özellikle. Bu şekilde anlatmak, bu şekilde vurgulamak, yani bir ufku, doğayı, sonsuzluğunu anlatmak benim eserlerimde özellikle var. Onu ustalıkla diyeyim ya da usta kendimi tam olarak adletmeyeyim ama yılların birikimiyle oluşmuş bir durum. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, bir sanatçının sanatsal bir düşünce geliştirmesi için ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu her şeyde olduğu gibi bol okumalı, araştırmalı, takip etmeli, e, bu yönde kesinlikle ilerlemeli. Çağa uymalı en azından. Örneğin şu anda teknolojik çağdayız. İşte internet ortamında her şeyi görebiliyoruz. Bütün ressamların, ya dünya çapındaki ressamların yapıtlarını görebiliyoruz, çalışmalarını görebiliyoruz, atölyelerini görebiliyoruz. Mutlaka sanatçı da çağa uymalı ve her şeyi takip etmeli. Özellikle de okumalı, kendini geliştirmeli. Teşekkür Felsefik ederim. anlamda da geliştirmesi gerekiyor kesinlikle. Teşekkür ederim. Turgay Bey, sanat faaliyetinizde size başarı getiren herhangi bir eseriniz veya serginiz oldu mu? Dedim ya, uzun süredir resim çalışıyorum, sanat eğitimcisi. Çokça sergi açtım. Yani 3 kişisel sergi ama 100'den fazlasıyla karma sergilerde bulundum. Farklı projelerde bulundum. Bana özellikle beğeni ya da benim tanınırlığımı sağlayan, burada büyükçe bir otel vardır, Terma City diye. Orada yaptığım çalışmalar, orada bir sürü çalışma yaptım. O otel için çok büyük bir otel. Orası için yaptığım çalışmalar benim işte dediğim ilerlememde ya da tanınmamda çok büyük etken oldu. Orada şu Teşekkür, anda sergileniyor bütün eserler, girişlerde, yukarılarda vesaire. Bütün eserlerim sergileniyor. teşekkür ederim. Turgay Bey, ülkenizde sevdiğiniz, en çok ilham aldığınız bir sanatçı var mı? Eğer Tabii ki. öyleyse adını ve en çok sevdiğiniz eserlerinin ismini bizimle bölüşür müsünüz? Şimdi şöyle diyeyim, ben ilham almıyorum desem yalan olur. Ama örnek olarak şu böyle yapmış, ben de onu yapayım ya da ona benzer yapayım düşüncesinde aslı olmadım. Olmayacağım da çok büyük ihtimal, zaten beceremiyorum da. Ama takip ettiğim, beni bildiğim özellikle İsmail Tetikçi vardır. Peyzaj resminde şu anda üniversitede profesör Uludağ'da. Onu severim, takip ederim. Sonra İlhan Aydan vardır. Böyle deniz, doğa resmeder. Onu çok beğenirim. Bizim ülkemizde tanınır kişiler. Sonra Oktay var, bizim Kadir var, Kadir Ablak var. Yine aynı fakültenin mezunuyuz. Onun yapmış olduğu İstanbul
Manzaralarını müthiş derecede beğenirim. Ama en büyük baş kahraman Ekrem Kahraman diye hocamız vardır. Ekrem Kahraman'ı çok severim, sayarım ve yaptıkları çok da harikadır eserleri. Bir de çağdaş sanatçılarımızdan vardır, Barış Sarıbaş diye. O da genç bir arkadaş, bizden daha genç ama çok iyidir. Beni tanımaz ama ben onu tanıyorum. Çok da harika eserleri vardır. Ama baş kahraman Ekrem Kahraman'dır. Teşekkür ederim. Öyle diyelim. Turgay Bey, peki Azerbaycan ressamlarından kimleri tanırsınız? Var mı tanıdıklarınız? Azerbaycan'dan bak şimdi birkaç arkadaş var. Hatta bu önümüzdeki günlerde sergimiz var Altınova'da. Uluslararası bir sergiye Azerbaycanlı birkaç arkadaşımız var. İsmini unuttum ama özür dilerim, ismini unuttum. O arkadaşımı çok beğeniyorum. Hatta biz özellikle onu istedik ve bizim sergiye dahil ettik. Misafir de edeceğiz burada. Gelecek, konuştuk da. Burada Yalova'da misafir edeceğiz onu. Ama özür dileyerek ismini unuttum şu anda. Belki de heyecandan ismini unuttum. Olur böyle şeyler. Turgay Bey, sanal dünyanın sanat üzerindeki etkisi sizce olumlu mu, olumsuz mu? Sanal ortam, yani internet ortamı kesinlikle bizim tanırlığımızda çok 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 büyük etken. Bizler, ya örneğin sizin de bizi bulmanız ya da bizimle konuşuyor olmanız bu sayede. Bizim tanırlığımızı sanal ortamda Amerika'dan ya da farklı ülkelerden erişip yaptığımız eserleri görebiliyorlar, satın alabiliyorlar. Bu sanatçı için çok büyük artı, çok büyük bir kazanç. Önceki yıllarda, yani işte 20 yıl öncesinde bu durumumuz söz konusu değildi. Sadece biz açtığımız sergilerde kendimizi gösterebiliyorduk ya da işte sanat alıcıları, yani belli bir çevre tarafından tanınıyorduk. Fakat sanal ortamda hiç sanatla ilgisi olmayan bir insan bile bizim resmimizi görerek, beğenerek ya da satın alarak bize çok büyük destek ve katkı sunuyor. Bu çok büyük sanatçı için bir artı. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, NFT hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu alanda çalışmalarınız var mı? Şimdi bu çok yeni bir alan, bildiğiniz gibi, yani çok kısa bir geçmişi var. Ben henüz o alana bulaşmadım, geçmedim NFT'ye. Fakat tabii ki önümüzdeki süreçte ben de düşünürüm. Yani orada eserlerimin olmasını kesinlikle isterim. Ama o alanda geçmedim. Destekliyorum, destekleme adına. Şöyle diyeyim, çağın her türlü teknolojisinin kullanılması taraftarıyım. Ne gerekiyorsa biz sanatçılar da ona uyarak çalışmamız ve devam etmemiz gerekiyor. Bir sanatçı olarak sanat eleştirmenlerine söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok şey var aslında da sanat eleştirmenlerine. Şimdi sanat eleştirmenleri, uzun yıllardır birlikte olduğum için, sanat eleştirmenleri çoğusu diyeyim kendi penceresinden bakıyor olaya. Yani kendi görüşüyle bakıyor olaya. Bazen bizim yaptığımız resimleri çokça göğe çıkaranlar oluyor ya da hiç beğenmeyenler oluyor. Aslında sanatsal kaygıyla, estetik kaygıyla ya da akademik anlamda resimler incelendiği takdirde bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani çok absürt, çok ilginç, farklı yapılmış resimler, ne diyeyim, halk tarafından, izleyici tarafından hiç ciddiye bile ya da kayda bile alınmayacak resimleri ön plana bazen çıkarıyorlar maalesef eleştirmenler. Ben orada değilim. Öyle olsun da istemem. Tümüyle estetik açıdan, akademik açıdan yaklaşmalarını isterim kesinlikle sanat eleştirmenlerinin. Yani şöyle de diyeyim, bir eser üzerindeki renk uyumundan ya da estetik yapıdan ya da anatomik yapıdan ya da kompozisyondan, kurgudan mutlaka bilgi sahibi olmaları ve bu konuda bunun üzerine eleştirilerini sunmalarını tavsiye ederim.
Teşekkür ederim Turgay Bey. Bir eleştirmen olsaydınız, yapıtlarınızda neyi eleştirirdiniz? Siz Daha az renk kullanmayı, daha az renk kullanmayı özellikle de ona çalışıyorum. Biraz renkçi birisiyim ben. Çok fazla rengi seviyorum. Yani giydiklerimle de ya da etrafımda da renk olsun istiyorum. Eserlerimde de özellikle önceki dönem eserlerimde bolca renk kullanmayı seviyorum ve sıcak renk kullanmayı seviyorum. Doğanın ışıl ışıl halini istiyorum. Bunu birazcık daha kısmaya kesinlikle isterdim. Ve kısmaya da son zamanlarda çalışıyorum. teşekkür ederim. Turgay Bey, lütfen bize torpak serinizin nasıl oluşturduğundan bahseder misiniz? Ben dedim ya ilk başlarken de Erzurum'da doğdum. Erzurum'un bir köyünde doğdum. Yani toprakta doğdum. Yaşadığım bölge evimiz topraktı. Çatısı toprak, zemini topraktı. Toprak üzerine sadece hasır serilirdi. Ben orada doğdum. Yaklaşık 12 yaşıma kadar hayatım orada geçti, çocukluğum orada geçti. Tümüyle toprakta geçti. Etraf bozkırdır bizim orada. Tümüyle tarlalar vardır, bahçeler vardır, işte dağlarımız vardır, ormansız dağlar, böyle uçsuz bucaksız dağlarımız vardır. Orada tümüyle benim hayatım geçtiği için şu an resimlerimde orayı kullanıyorum. Özellikle sonsuzluğu kullanıyorum, ufku kullanıyorum. Oradaki renk çeşitliliğini kullanıyorum. Oradaki dokuyu kullanıyorum. Doğadaki o toprak üzerindeki çukurları, yükseltileri, oradaki renkleri kullanıyorum. Tümüyle yaşadığım çevrenin şu anki çalışmalarımda etkisi çok büyük. Gerçekten o bölgeyi resmediyorum. Teşekkür ederim. Turgay Bey, yaratıcılığınızın çoğu peyzaj resimleri. Bunun kaynağını merak ediyoruz. Bu doğaya olan sevginiz mi yoksa? Kesinlikle doğa sevgisi. Her insanda olduğu gibi bende de müthiş bir doğa sevgisi var. Vakit buldukça vaktimin büyük bir bölümünü de doğada geçirmeye çalışıyorum. Bahçe çok önemli, toprak çok önemli, ağaç çok önemli. Ağacın hareketleri, o toprağın hele ki bahar ayındaki o canlı hali müthiş. Yani vazgeçemediğimiz en büyük ilham kaynaklarından bir tanesi. Ben önceki yıllarımda figüratif de çalıştım. Farklı figüratif çalışmalar deneyimlerim oldu. Baskı deneyimlerim oldu. Serigrafi üzerine çalıştım. Heykel çalışmalarım var. Onlarla uğraştım. Ama en doyurucu benim için şu an peyzaj. Ondan asla artık bundan sonra süreçte vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de tümüyle ömrüm yettiğince doğayı kendimce yorumlamaya, resmetmeye çalışacağım. Teşekkür ederiz. Turgay Bey, doğanın yarattığı tüm güzellik ve manzaraları tuvale aktarmanın zor ve kolay taraflarından bahseder misiniz lütfen? Şöyle ki, benim resimlerimin oluşmasında, çalışmalarımda, aklımda oluşturduğum, kafamda oluşturduğum o görüntüyü inanın tuvale aktarmak bazen 10 gün sürüyor, bazen 1 ay sürüyor, bazen daha fazla sürüyor. O kafamdaki o görüntüyü oluşturmak için günlerimi, saatlerimi tuval üzerinde, tuval karşısında geçiriyorum. Çok fazla ayrıntı vardır içerisinde. Örneğin figüratif çalışırsın. Figüratif de çalıştım. Çok daha kolaydır. Müthiş ayrıntılar var. Eğer çokça zaten doğayı irdeliyorsan, doğayı gözlemleyerek iş yapıyorsan müthiş ayrıntılar var. O ayrıntıları ben belki birazcık daha soyutlayarak yapmaya çalışıyorum ama inanın resim tekniklerinde ya da resim çeşitliliğinde peyzaj bence en zor tekniklerden bir tanesi. Turgay Bey, ressam renk ve doku arasındaki dengeyi nasıl kurmalıdır? Şimdi renk vazgeçilmezimiz. Resimde doku da tabii ki çok önemli. Ama renksiz zaten hiçbir şey olmaz ben düşüncesindeyim. Hayatımız renk üzerine kurulu. Her tarafımız renk. Asıl olay resimde renktir. Doku da mutlaka gerekli ama bence önemli olan renk resimde.
rengi mutlaka ve mutlaka ben kullanıyorum. Tavsiye de ederim insanlara. Çok farklı resimler görüyorum, izliyorum ama renk benim için vazgeçilmez. Teşekkür ederim. Değil. Turgay Bey, kullandığınız alternatif bir teknik var mı? Şimdi farklı teknikler deniyorum. Mesela nasıl diyeyim, seramik boyalarıyla çalışıyorum ara ara. İşte sulu boya ara ara kullanıyorum. Yağlı boya, özellikle ağırlıklı yağlı boya çalışıyorum ben. Yağlı boyanın içerisine farklı boyalar da katmaya çalışıyorum. Akrilikler deniyorum. Ya da pastel, son zamanlardaki teknolojiyle birlikte sanatsal malzemelerde müthiş bir değişiklik var, ilerleme var. Ben de ondan faydalanmaya çalışıyorum. O akrilik boyayı farklı sıvılaştırarak, farklılaştırarak yağlı boyaya eklemeye çalışıyorum. Pastel boyalar var, onlardan yararlanmaya çalışıyorum. Özellikle son dönemde çıkan kalemler var. Yani işte farklı boyalarda daha ışık verebilecek boyalar var, işte kalemler var. Onları da zaman zaman kullanmaya çalışıyorum. Fosforlu dediğimiz o yaldızlı boyalar var. Onlar da resimde, özellikle yağlı boyanın içerisinde katıldığı zaman müthiş bir ışık etkisi oluşturuyor. Onu da kullanmaya çalışıyorum. Kesinlikle teknolojiden ya da farklı malzeme kullanmama taraftarı değilim. Eğer yapmak istediğim resimde sonuç beni tatmin ediyorsa kesinlikle her türlü malzemenin kullanılması taraftarıyım. Ve kullanıyorum da ben de. Teşekkür ederim Turgay Bey. Turgay Bey, bir sanatçı bugün kendi kitlesini nasıl şaşırtabilir? Evet, bu da farklı bir soru. Ben öncelikle söylüyorum. Tümüyle doğaçlama, ben kendi içimden geldiği gibi konuşuyorum. Önceki röportajlarımda bu şekilde konuşmuştum. Şöyle ki, sanatçı, başlangıçta da söylemiştim, yenilikçi, araştırmacı ya da değiştirici olmak zorunda. Yaptığı eserler şaşırtacak ama kendi eserlerinde de mutlaka değişikliğe gitmeyi, ilginçliğe gitmeli. Bunu da yapabiliyor düşüncesinde olmalı izleyici. Onu vermek için de farklı renk, farklı doku ya da farklı tarzlar da denenebilir, deneyebiliriz de. Deniyorum da ben çok zaman. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Turgay Sarı sanat eserlerini muzey ve galerilerde sergilenmesini mi ister, yoksa özel koleksiyonlarda mı yer almasını ister? Özellikle benim kendi eserlerimin ulaşabildiğim kadar evlere ulaşmasını isterim. Sanat alıcıları ya da resim işte alıcıları diyeyim, öyle belli başlı insanlar var. Onlar alıp da işte bir köşelerine koyuyorlar, duruyor. İşte 10 tane, 20 tane, 50 tane resim alıyorlar. Kendilerine sanki bir galeri oluşturuyorlar. Orada duruyor. Onu istemiyorum. Yani orada durup duruyor. Bir kişi görüyor, iki kişi görüyor. Ama her eve girsin isterim. Yani hiç resim asılmamış bir eve eserimin girmesini isterim. Müzeler tabii ki vazgeçilmez. Birçok müzede de eserim var. Müzeler vazgeçilmez. Yani halkın ya da insanların görebildiği her yerde eserimin olmasını isterim. Baştan bu ortada bölümde bahsetmiştim. Burada bir otele çalıştım ben birkaç yıl boyunca. Çok büyük bir otele. Örneğin orası müthiş benim için. Binlerce insan geliyor ve binlerce insan dönüp benim eserime bakıyor. Bundan büyük bir mutluluk olamaz. Kesinlikle bunu isterim. İnsanların görmesini isterim eserleri. Teşekkürler. Turgay Bey, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyası adından mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb bizim projemizə katıldınız. Sonda bizim projemiz hakkında fikirlerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum ben de. Müthiş bir proje. İnşallah muvaffak olursunuz. Ulaşabildiğiniz en uç noktaya kadar ulaşırsınız. Gerçekten ben ilk defa karşılaştım böyle bir projede. Müthiş bir proje. Başarılarınızın devamını diliyorum. Harika bir proje. Ben de bundan sonraki süreçte kesinlikle sizi takip edip izleyeceğim. Azerbaycan'a gelmek istiyorum, özellikle gelmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte orada sergi açmayı ve o Azerbaycan'ı görmeyi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.